Ses eşitledik mi? Arkadaşlar merhaba. Bugün Hollanda'dayız. Burada olma nedenimiz de R34 Nürspec 2'yi çekecek olmamız. Burada trafiğin akışını falan çok hakim değilim. Araç sağdan direksiyon. İlk defa sağdan direksiyonlu bir araba kullanacağım. Şu andan başladım işte. Vites 1'de böyle miydi, 2'de şöyle miydi falan. Sinyal buradan falan böyle. Çok İstanbul'da çektiğimiz kadar böyle çafçuflu, sessiz soluklu videolar çekemeyeceğiz çünkü aracımız orijinal 19.000 kilometrede. Üzerinde hiç modifiye bulunmayan, fabrikanın çıktığı haliyle duran, boyasız bir araç. Deneyimlerimi size aktarmaya çalışacağım ama işte dediğim gibi yani İstanbul'daki gibi çok fazla yanlama gazlama yapamayabiliriz. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Niye çalışmıyor? Bak yok. Hollanda'da size buradaki yeşilliklerden yok. R34 Skyline Nürspec 2 RB26 makineden bahsedeceğiz biraz. Hollanda'ya lale bahçelerini gezmeye gelmedik. Araba incelemeye geldik. Bu özel 19.000 kilometredeki R34 ile birlikte bir gün geçireceğiz. Hadi bakalım. Öyle dayı. Ne haber ben R34 diyorum. Evet, market alışverişimizi yaptık R34'te. Hadi yola çıkalım. Evet, vallahi bisikletler bizi sağımıza solumuza çok dikkat etmemiz lazım. Ne yaparlar? Burada yayadan bile daha çok önem veriyorlar bisikletliye. Yani bisikletliye dokunacağına camlı atla daha iyi diyorlar. Bak burada bir tane Golf var. Ford Ka var, spor. Yo, is that a is that a yo, is that a Supra? GTR'la akşam yemeği yemeye geldik. Şimdi eve dönüş yoluna geçeceğiz. Biraz da akşam sürüşünü denemiş olacağız ha. Aynen öyle. Bakalım bir. Siz sağ taraftan bineceksiniz şoför bey. Montumu bagaja koyacağım ya. Bu sefer onun şeyine düşmedim. Açamayacaksın. Bu kilidi yapmak lazım evet. Şu konum işini nasıl yapacağız? İnternetini paylaşacaksın. Oğlum senle de paylaşa bıktık be. Oo GTR'ler falan bak ben bunu fark etmemiştim. Çok güzelmiş.
ses daha toplu. Hadi gidelim. Gidelim. Yani Türkiye'de çok fazla 200SX kullandım. Hem S13 hem S14. İkisi de RB 25 swaplıydı. Ama konfor, genişlik, bu arabada her şey çok farklı. Tabii kondisyon olarak da kıyas kabul edilecek durumda değil. Yani. Bu arabayı şöyle tanımlayabilirim. Yani hem sert hem konforlu. İkisi bir arada. Çok güzel bir duygu. Şu an bu araba her şeyle standart. Coilover falan yok. Ama her şey gayet tadında. Tabii sağdan direksiyon olmanın verdiği şu an biraz sıkıntıyı Evet. yaşayacağız. Berat'cığım Rica edersen seni seviyorum. Rica ediyorum. okuturum. Okutursan beni çok mutlu edersin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Bir saat bir yemek yedik. 5 euro otopark ücretimizi ödedik. Şimdi tekrar yola koyulduk. Birazcık kaybolduk galiba. 50 Rota yeniden metre oluşturuldu sonra demek. sağa dönün, ardından sola dönün. Sağa dönün, ardından sola dönün. Tabi burada yol hakkı zaman göbeğin içindekinin, bizim ülkede de öyle de kurallara pek uyulmadığı için bir önem arz ettiğini düşünmüyorum. Şimdi mesela bu adam duracak, bize yol verecek. Sağa dönün. Cheers mates. Tavan aydınlatmalarımız biraz kötü ama yapacak bir şey yok. Şuradan sağa dönecekmişiz. Sağda duralım. Bu arada galiba ben de ilk defa sağdan direksiyonlu bir arabanın yolcu tarafında oturuyorum. Çok tuhaf ya. Her an bir debriyaja basasım Frene geliyor. basasın, debriyaja basasın. Aynı yerleri nereden yapılıyor acaba Vedat? Hiç göremedim. Araba bince böyle aynaları falan kendine göre ayarlarsın ya. Şuradaymış gördüm. Onlar da çalışıyor. Ama araba 19.000'de diyoruz ya. Bir zahmet çalışsın ya. Şöyle müsait bir yol olursa şöyle bir 1, 2, 3, 4, 5 yapamayız muhtemelen. Burada cezalar nedir bilmiyorum 5'e ama çıkamaz. şöyle en azından 1-2 yapsak, bir arabanın yoldaki hızlanışını da görsek. Sağa dönün. Bu arada vites atarken gazlarsak telefonu da bir yandan tutmam gerekecek galiba. Burada yol yok ki. Vedat'cığım büyük kaybolduk. Pusuya düştük dayı. Çıkmaz. Çıkar. Şuradan soldan gidelim bence Vedat'cığım. Eyvah sağ. Burada sağda gördüğün araba yol vereceksin. Yani adam zaten hiç durmaya bile yeltenmedi yani. Sağa dönün. Yaya yol vereceksin. Bisikletliye yol vereceksin. Kurtarıyor. İnşallah kurtarıyordur. Şurada bir de basayım diyorum. Rota yeniden oluşturuldu. 100 metre sonra sağa dönün. Sağa dönün. Rota yeniden oluşturuldu. Bak ama nasıl pıtır pıtır ya. O Evet. amortisörleri, o yumuşaklıkları. Valla SX'ten falan çok daha rahat. Sonra sağa dönün. Ardından hafifçe sağdan devam edin. Şimdi göremiyorum mesela karşıdan araba gelip gelmediğini. Senin orada beni uyandırman lazım. Sağdan direksiyon ya. Ben de alışamadım ki. Doğru Hayatım, biz haklısın. orada yeşil yanıyor ama karşıdan arabalar geliyor. Bu iş nasıl olacak? Kesin yol üstünlüğü yine onundur. Bilmiyorum ki. Bir şey olsa zaten Bunlar durup da yol olsun, yol verirler. üstünlüğü bizim değil yani. Veya sağa sola bir bak da tren geliyor olmasın. Ne kadar dar bir Geçiyorum yol. galiba ya. Al Vedat'cığım ya al. Hafifçe sağdan Yani Evet. bunun neden başına geldiğini hatırlatayım mı? Yandex sıçtı. Buradan Tuncay'a selam olsun. Yani ben size hep diyordum. Google Maps veya iPhone'un Tuncay'a kendi inandım. haritalar Yandex çok iyidir dedi ama. haritalar uygulamasını açmanız. Navigasyon biraz
Asliline 400 uğradık. metre sonra sağa dönün. Yaya yol verelim. Sağa dönün. Ben yaya falan görmedim lan. Yola Yandex açık kalmıştı arkada, onu kapamak için durmuştum. İyi bari isabet oldu. Araba biraz devirli sürülmeyi seviyor yani. Şöyle bir en az 3000 devir falan istiyor yani. Sonra sağa dönün. Şu an taşlı yolda gidiyoruz. Yani ufak gidiyoruz ne? Gidiyoruz. Hollanda'da 3. günüme konuşmam böyle. Oğlum bunlar ne yapıyor? Benim de elim var ya, yol vereceğim vermeyeceğim. Bilmiyorum ki ne yapacağım ben de. Türkiye benziyor adam. Onlar da büyük ihtimal Türkiye'den gelmiş şey deniyorlar. Acaba bize yol verir mi vermez mi? Bak sağdan bisikletli geliyor Vedat'cığım. Aynen. Büyük sıkıntı. Big problem. Sağa dönün. Ardından hafif sola yönelin. Şeyi söylüyordum, yol taşlı bir yol. Ona rağmen böyle fazla hissettirmiyor yani. Kesiciye girdik. Evet. İstemeden oldu. Ama gittik yani. Vedat'cığım senin de iç aydınlatmaların patladı kardeşim. Nasıl olacak? Burada solda kalmam gerekiyor. Neyse inşallah geçilir ya. Yani zorunlu sağ verirse iyi vermedi. Yo, geç. Vedat'cığım dur. Sağdan direksiyon sürmek gerçekten çok değişik. bir Çatalın his. solundan devam Ya edin. sağdan direksiyon sürmek zor ve trafiğine de şu an alışkın değilsin. Bu hataların normal yani. Yer değiştiriyor bu araba. Çok iyi. Ve ses soluk Evet. yok yani. Kedi gibi tırmalıyor yere. Kaybolduk. Evet, R34 ile Hollanda'da kaybolduk. Tarlaların ortasından geçiyoruz. Şehir şu tarafımızda kaldı ama bu tarla yolundan götürüyor bizi şu an. 300 metre sonra sağa dönün. İnşallah sağ dönüş var. İnşallah. Araba. Yani bu yol nereye kadar böyle gidiyor? Sağdan bilmiyorum. şu köprüye çıkarması lazım Sağa işte. dönün. Ardından sağa Şuradan dönün. ve yeşilliklerin içinden 4 çeker GTR'la tırmanacağız birazdan. Aa burada yol Ulan varmış. karşıdan galiba yine araba geliyor ya. Önümde görmüyorum ki nasıl Geç geç yapacağım. devam et. Aa iyi lan, burası genişmiş artık. Aynen. Çift şerit oldu, çok güzel. Arkanda araba var galiba. Döner kavşaktan birinci çıkışa girin. Çok iyi yani merhabası. Benim bir içim gıdıklandı senin. Ben direksiyonda olduğum için çok şey olmadı. Biraz daha iyi olur. Ben bir kere de ses açma şeyiyle sıcaklığı karıştırdım da onu kimse anlamadı, ben de çaktırmadım. Ses sistemi de iyi. 8 hoparlör varmış. Yar senin derdinden Bak yine aynı şeyi yapıyorsun ama. Vites atmaya çalışıyorum burada, sürekli müzikle oynuyorsun ya. Tamam ben. Bir şeyler diyor ama ne diyor anlamıyorum yani, inşallah yol kapalı değildir. Ve inşallah doğru yere gidiyoruzdur ha, ben bir konuma gidiyorum ama Vedat. Evet arkadaşlar, Hollanda'ya geldik. Bir şeyler çekmeye çalıştık. Ne kadar iyi çıktığını çok burada göremiyoruz çünkü işte bilgisayarımız, düzenimiz, tertibatımız falan yoktu. İnşallah sizler de keyif almışsınızdır. Bugün videoyu burada sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İstanbul'da görüşmek üzere.